Kaçıncı videonun neresindeyiz inanın bilmiyorum. Arabaya şu anda perde yaptırmak için ölçü almaya gittim. Bir şey uydurduk bakalım. Normalde bu oryantal şey diyorlarmış, korniş diyorlarmış. Onlardan yaptırmak gerekiyormuş da bulamadım maalesef. Bir şey uyduracağız oraya. Abi yaparız dedim. Yarın sabah montaja bekliyor. Video kaydı alabilirsem alırım, alamazsam da bakacağız. Gri renkte güzel bir perde yaptıracağız inşallah. Durumlar böyle. Evet dostlar, bu şekildeyiz. Işıl ışıl. Kameram da çok parlıyor. Şimdi daha iyi. Bugün ön taraftaki ışıkları 5 tane 12 voltla çalışan, güzel ambiyans veren bir ışık almıştım şeyden. İzmir'den, Aliağa'dan. Onları taktım. Şimdi ev yolundayım. Eve gideceğim nasip olursa. Vurup kafayı yatacağım. Yarın sabah perde taktırmaya gidiyoruz. Görüntü almaya çalışacağım sizler için. İnşallah. Yolda bu şekilde akıyor şu anda. Telefonla çekiyorum bu kaydı da. Bunların hepsini daha sonra tabii ki birleştireceğiz. Yol puslu, yol sessiz. Saat de şu anda 1'i 35 geçiyor. Eve çıkmayacağım yani. Arabada yatacağım. Evin önüne çekip arabanın içinde yatacağım. Öyle karar aldım yani. Sabah zaten bineceğim. Ne gerek var ki eve çıkıyorum. Ha, bu da bir ev. Ha, bence mantıklı yani. Nasıl şapkan falan? Fenayım ha. Yanar. Aman düşmeyin ha. Telefonda kayıt nasıl bilmiyorum da inşallah iyidir ya. Şu anda güzel görüyorum. Bir eve varayım. Atayım kendimi. Allah nasip ederse sabah da kalkarım saat 9.30-10 gibi gel dedi zaten adam. Zaten bizim mahallede perdecimiz. Çaktırmadan görüntü alabilirsem alırım ya. Şunu bir 5. vites alayım da dostlar. Heh. Ya bugün sormayın başımıza geleni. Sahile gitmiştim akşamüstü. Battık. Kuma battık. Video tabi çekemedim. Bir tane traktörlü bir abi vardı. Ondan rica ettik. Sağ olsun. Traktörle çekti. Traktörü de MF Massey galiba lan. Eski seri yani, anladın mı? Dede traktörü böyle. Çamurluk falan yok böyle, anladın mı? Teker boşta dönüyor falan. Öyle bir araç. Zar zor da olsa bir şekilde çıktık. İşte 2-3 denemeye, 3. 4. denemeye. Adam her seferinde deniyor, şey diyor üzerine. Bak diyor, bu son denememiz ha diyor. Kendi aracının da bir şey olacak zannediyor. Şimdi benim arabada var şimdi 7 ton. Yani şimdi 6,5 zaten ruhsatta galiba. İşte çıkardım, indirdim falan derken benim araç şu anda basarım 7,5 ton falanım. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla adam da korkuyor yani. Haklı, malına şey gelmeyecek diye. Ama yani böyle 500 dedi, bilmem ne dedi. Azıcık daha koparmaya çalıştı falan böyle. Onu sevmedim. O ticari ahlakını sevmedim. Tezgah. Yani onlar hep yaptıkları şey aslında. İnsanlar orada batıyor. Numaralarını da veriyorlar böyle batan kişilere. Bir şey olduğu zaman arıyorsunuz adamı, geliyor traktörüyle. Zaten orada yaşıyor, barakalarda yaşıyor. Yani geldi, herhalde bir yarım saat falan uğraştık. Bu kadar övmeye falan filan öyle bir şişiriyor. Sevmediğim muhabbetler. Ben de mahalleye geldim sayılır. Sonra gideyim uyuyayım arkadaşlar, yarın sabah görüşürüz. Öpüldünüz. Muah. Dağınıklığın kusuruna bakmayın, son hali böyle oldu. Güzel mesela bu yatak tarafının perdesi oldu, şöyle açabiliyoruz. Seyahat edeceğim, o yüzden açıyorum. Ön tarafları da göstereyim size. Şurada aynı şekilde şöyle ve şöyle bir korniş attırdık, tatlı oldu. Şimdi bir abim var, onun yanına gideceğim, uğrayacağım. Ondan sonra bakacağız ufak tefek işlere. Hava dolmasını bekliyorum aracın. Güzel olacak, güzel. İyice bir eve benzemeye başladı. 3000 TL'de perdeler tuttu bu arada, merak edenler için. Fiyat vermiyorduk da vereceğim. Öyle harcıyoruz. Şimdi eve geldim. Susam Bey özlemiş beni. Dostlar, planlar şöyle. Perde çok güzel oldu. Mis gibi. Biraz susam göstereyim size. Bakın kim var burada. Susam gel selam ver. Ha, götün dönüp gitme. Gel buraya gel. Gübüş. Hı. Yapayım.
Bak bir tanesi bir tane öpeyim. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, bakın. Öyle işte. Nam 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 nam. Yiyeceğim seni şimdi. Gel buraya. Böyle bir canavarla yaşıyorum arkadaşlar ben. Şimdi bilgisayardan yapacaklarım var birkaç tane. Edit yapacağım zaten onun yanı sıra. Bilgisayardan yapacaklarım. Şimdi hesapladım. Benim 3D printer var biliyorsunuz. 3D printer'dan bakacağım. Model dosyasını buldum. Daha doğrusu logoyu buldum. Logoyu çizdik. Güzelce 3D programda, Blender'da. STL olarak çıktısını aldım. Tek tek harfleri I, S, U, Z, U diye. Onları basacağım. Tablo boyutunu ölçtüm. Arabanın önünde ne kadar durur, ne kadar yer kaplar falan. Bunları hesapladım. Isuzu yazacağım oraya. Orijinallerini alsak 1000 lira falan ama kendim yapınca çok daha kıymetli olur diye düşünüyorum. Ön tarafına logo yapacağım. Bu birinci önceliğimiz. Sizi bir sileyim dur. Şimdi daha iyi görüyorsunuzdur be. Onun dışında yapılacak da başka bir şey önemli böyle çok acil bir şey yok. Ha acil var ne demek yok. Tüp dostlar ocak olayı. Ocağı ayarlamam lazım. Arabada yemek yapamıyorum. Kamp ocağım var da ya, hazır yiyoruz bir şekilde yine hallediyoruz da. Niye abi varken niye kullanmıyorum? Tüpü farklı bir modeli. Bulabilirsem resmini eklerim buraya bir yere. Resmini çekmiştim. Şöyle bir yere eklerim. Normal tüp boyutlarında ama birazcık daha bası ve tombulu. Araca sığmıyor mu dedi. Bir şey mi dedi ne dedi. Aldığım adam da tüpte kaçak olduğunu söylemişti. Ona da bakacağım. Onun dışında da çok acil bir şeyimiz kalmadı. Ufak hayati eksikleri halledip kendimi yolu hazırlamam lazım. Daha çok erken duyurmak için ama bir kafamda bir Türkiye turu var. Çıkayım diyorum şöyle bir Ege'den, işte Akdeniz'den, Ege'den geçip ya da Nisan ayında Doğu Anadolu'dan başlayıp Mayıs, Haziran'ı falan orada geçirip Trabzon'dan, Çanakkale, yazın ortasında Antalya'da falan olacak şekilde bir tur yapayım diyorum. Tabi bu turu da Instagram'da falan direkt duyuracağım. Onun dışında da her şey güzel arkadaşlar ya. Perdeler çok güzel oldu. Kapattığın zaman bir mahrem oluyor artık yani. Çünkü arabanın içerisinde ışık yaktığın zaman dışarıya akşam vakitlerinde çok fazla yansıma yapıyordu. Dışarıdan içerisi görünüyor, içeriden dışarısı görünmüyor. Çok kötü ve kritik bir şeydi. Onu ayarlayacağım. Onun dışında birazdan logoları bastıracağım. Harf bastıracağım. Harfin tanesi 1 saat, 1,5 saat sürüyor. Suzu 5 harf olduğunu düşünürsek 5-6 saatlik bir basım süreci olur. 7 saat diyelim. Akşam 8'de falan bitirmiş olurum. Yarın falan da Dyson silikonla halledeceğiz, bir şeyler yapacağız. Şimdilik böyle. Hatta Steam falan açayım da bir dakika. Blender'dan size şeyi göstermek istiyorum, model dosyasını. Nasıl bir şey hayal ettiğimi görün yani istiyorum. Isuzu'nun 3D fontunu buldum. 3D fontun üzerine logosunu buldum bir şekilde. Üzerinden çize bir şekilde yaptım. Yani 3D fontu Blender'da çalıştıramadım ben. Blender'da logoyu atıp logonun üzerinden taklit ederek kendim çizdim. Çok daha güzel oldu. Elimde bir 3D dosyası var. İnternette vardır muhakkak ama. Aslında boşa da uğraşmış olabilirim şu anda. Enayi diye olabilirsiniz şu anda bana. Bak, şöyle görür müsünüz ekranı? Aynen görüyorsunuz. Şimdi General diyelim şuradan. File, Open, masaüstü. Burada I harfinin blend dosyası var. Open diyelim şöyle tekrardan. Isuzu 2 değil. Şu Isuzu blend. Aynen şu dostlar. Tabii şu an ters döndüğüne bakmayın. RY 180. Şöyle yaparsak net bir şekilde görürsünüz. Model dosyası bu dostlar. Bunları şimdi harf ayırıyorum. Şimdi şuradan da şunu da küçültüp dostlar. Buradan mesela S harfini atayım. Tamam, göstermelik. Ya niye 2 kere tıklıyorsun dayı? Mesela bu S harfi, tamam mı dostlar? Bunun bir tarafı yassı yaptım. Diğer tarafı düz şekilde. Mesela bu kenar. Burası düz. Burası yassı. Zaten anlarsınız şeylerden. Böyle yatırıp yere Scale'ını gelip buradan 300 yaptığımda istediğim tablo boyutuna geliyor. Şöyle arrange yapalım bir de. Otursun tabloya tam. Hangi tekir basacaksa. Şöyle. Şu S'si zaten. Hani internetten de bakalım. Isuzu logo. Mesela. Hay arkadaş ya. S'nin uzun kenarı aşağıda. Dolayısıyla şekil böyle olacak. Yapıştırırken böyle olacak. Yükseklikte takribi ne kadardır ki? Şöyle baksak. Size'ı abi Z ekseni yani şurası 1,8 santim. Öyle mi oluyor? Galiba. 1,8 santim de şöyle bir şey takip ediyor. Güzel. Bunu mesela basmaya verirsem ne kadar diyor? Bir bakalım hemen. Slice'ladık. Buna 2 saat 42 dakika diyor. Hiç beklediğim gibi değil. Birazcık fail'larını azaltıp bir şeyler ayarlarız efendim.
Şimdilik benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Gelişmelerden haberdar edeceğim. İç boyut modelini hallettik. Bunu yazıcıya vereceğim. Sonra çıktısını alacağız. Arabanın önüne, arkasına, istediğimiz yerlerine yapıştıracağız. Arabanın diğer modeli de ismi de Royal. Royal 27 AC diye geçiyor. Onu da sağına ve sol kapılarına güzelce yazıp yedirip güzel bir şeyler yapmak istiyorum. 3 boyutlu yazıcıdan olacağı için de biraz el emeği, göz nuru olacak. Daha da içime sinecek. Anladınız mı? Gidip hazır vermektense elimizdeki malzemeleri kullanmak çok daha avantajlı geliyor. Mesela bu şeye 97 gram filament harcıyormuş. Toplamda da 500 gram falan harcarız. Muhtemelen siyahı bitirmiş oluruz bu sayede. Yenilerini sipariş ederiz. Siyah mı yapsak acaba? Sarı falan mı yapsam ya? Siyah plakanın üzerine sarı falan. Bilemedim abi. Bir denemem lazım. Plaka mı yapsam altına ya da? Direkt plakayı mı yapıştırsak? Ama araba beyaz. Siyah takarsak çok güzel gösterir. Hatta bunu saydam yapsam ledli bile yapabilirim. Aklımda deli sorular, bakacağız. Yapacağız bir şeyler. Görüşürüz. Ben bunu tanımıyorum nedir falan diye belki sorulabilir. Alacağınız bir iki kelime cevapladan ha peki dersiniz ve gider. Gider ama az buçuk yani ya oradaki yani bütün hiç mi birbirlerini tanımazlar? Ama Hiç mi birbirlerini Ama olmaması lazım. Olmaması lazım yani. İnsanlıkla özür dilerim. Ama hocam başka...